Teknolog kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere Gaming Genter'de satılan Ultima Dual 3070 hazır oyuncu sistemin teknik incelemesini yapacağız. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hızlı bir şekilde hemen videomuza geçelim. Arkadaşlar bilgisayarımızın başında da gördüğünüz gibi AMD Ryzen 5 5600X işlemci kullanmakta. Aynı zamanda RTX 3070 bir ekran kartı var. Bu da 8 GB'lık bir ekran kartı ki zaten bu ekran kartı olan bilgisayarlar gayet hızlı bir oyunlarda FPS verebilmektedir. 16 GB RAM olan bu bilgisayarımız 1 TB'lık M.2 SSD hard diskine sahip. Fiyatı ise 17.000 liralık bir fiyat var. Bu fiyat sizi korkutmasın çünkü içerisindeki donanımlar bu fiyatın çok daha aslında üzerinde tek almaya çalışırsanız. Şimdi bu hemen hızlı bir şekilde bütün parçaları sizler için resmi sitelerden bakmaya çalıştık. İlk parçamızdan başlayalım. İşlemcimiz AMD Ryzen 5 5600X olduğunu söylemiştim. MPK olması kutusuz, aynı zamanda da tepsiz de yani tray anlamına gelmektedir. Bu bizim tabii ki herhangi bir olumsuz yönde etkilememektedir. Çünkü frekanslarımız ve bütün teknik özelliklerimizde herhangi bir değişiklik söz konusu değildir. İşlemcimizin teknik özelliklerine bakalım. 6 çekirdekli 12 iş parçacığına sahip, temelde 3.7 GHz'den maksimum 4.6 GHz'e kadar hızlandırma yapabiliyoruz. İşlemcimiz aynı zamanda 32 MB'lık bir cache ile görünmekte arkadaşlar. 95 santigratlık sıcaklık derecesine sahip olan işlemcimiz 65 Watt'lık bir TTP Watt olarak enerji tüketmektedir. RAM olarak ise 3200 MHz'e kadar bir RAM desteği var ve DDR4 teknolojisini kullanmakta. Sıradaki parçamız anakartımız. Anakartımız yine Asus TUF'un Gaming B551 Yonga setini kullanıyor. Plus ve Wi-Fi üzerinde mevcut arkadaşlar. Anakartımızın resmi sitesine girdiğimiz zaman PCI Express 4.0 olduğunu görüyorsunuz. Çift M.2 var arkadaşlar. Aynı zamanda Intel Wi-Fi 6'yı destekliyor ve 2.5 gigabitlik bir Ethernet yuvası mevcut. Aynı zamanda üzerinde HDMI ve DisplayPort portlarda buradaki başlıklarda sizler de görebiliyorsunuz. En güzel özellik benim burada gördüğüm Thunderbolt 3 seviyesini burada bizlere yer vermektedir ve tabii ki Aura Sonic RGB bir header başlığı olduğu anlamına gelmektedir. Anakartımızı sıradan bir bakalım. Teknik özelliklerinde ve portlardan neler mevcut? BIOS Flashback düğmesini görüyorsunuz. 2 tane USB 2.0 bir bağlantı var. Aynı zamanda 2 tane de 3.2 birinci jenerasyon USB bağlantılar var arkadaşlar. Bir yan tarafta ise 2 tane USB 3.2 ikinci jenerasyon var ve tabii ki USB Type-C de üzerinde mevcut geliyor. Aynı zamanda 2.5 gigabit Ethernet yuvası var ve 2 tane de yine USB 3.2 birinci jenerasyon portları mevcut. Bir tane DisplayPort, bir tane HDMI ve tabii ki Intel Wi-Fi 6 var arkadaşlar. Bu çok iyi bir özelliktir. Bilginiz olsun. 5xx bir ses sıcaklıkları mevcut. Bu da zaten çok güzel bir ses kartı olduğu anlamına gelmektedir. Aynı zamanda 2 tane PCI Express 4.0 3.0 X16 yuvası mevcut arkadaşlar. Burada sizler görebiliyorsunuz. Tabii ki safe mod slotları falan da mevcut. Bir tane Thunderbolt başlığı var arkadaşlar. Bu da çok önemli bir bağlantı portudur. Dileyen arkadaşlar internetten bakabilir. 10 gigabitlik bir bağlantı veri akışı sağlayabilme özelliğine sahiptir arkadaşlar. Anakartımızda tam 2 tane RGB başlığı olan bu anakartımızda DDR4 desteği olan 4 tane RAM soketimiz mevcut. 2 tane USB 3.2 birinci jenerasyon ön tarafa giden bir portumuz var arkadaşlar. 64 gigabit per saniyelik M.2 yuvası desteği mevcut. Bu da çok güzel bir destek. Tabii ki soğutucu da var arkadaşlar. Siz de buradan görüyorsunuz. Bir tane aşağıda var. O da 32 gigabitlik bir M.2 yuvası. O da yine soğutuculu arkadaşlar. AMD 550 Yonga setini kullanan bu anakartımızda 6 tane SATA 6 gigabit per saniyelik hard disk bağlantı yuvası mevcut. Ön tarafa giden 4 tane USB 2.0 ve 2 tane ise Aura adreslenebilir. İkinci jenerasyon başlığı da burada da sizler de görüyorsunuz. Anakartımız profesyonel bir anakart olduğunu sizlere söyleyebiliriz. Anakartımızın teknik değerlerine gelecek olur isek burada sizlere söyleyeceğim 128 GB'lık maksimum RAM desteği var ve 4.6 GHz'lik overclock'la bir frekans aşıttırması yapabilmekteyiz. Sıradaki parçamız oyuncuları yakından ilgilendiren ekran kartımız Asus Dual GeForce RTX
3070 var. Bu da 8 GB'lık GDDR6 teknolojisini kullanan ve 256 bitlik bir ekran kartımız. Ekran kartımızı yine Asus'un resmi sitesinden girdik. Çift fanlı olması ise iyi bir soğutma olacağı anlamına gelmektedir. Ekran kartımızın bağlantıları beni de çok güzel aslında hayrete düşürdü. Çünkü böyle bir ekran kartı ben de aslında isteyip de alamadım tarzda bir şey. Çünkü baktığınız zaman arkadaşlar hemen DisplayPort, HDMI, Display ve HDMI, toplamda 2 HDMI ve 3 tane DisplayPort bağlantısı var. Bu çok profesyonel bir ekran kartı olduğunu ve bağlantının da gayet esnek bir sayıya çıktığı anlamına gelmektedir. Ekran kartımızın teknik değerlerine gelecek olur isek 8 GB'lık RAM olduğunu söylemiştik. Motor saatleri yani çalışma frekansları olarak ise overclock modda 1.8 GHz iken oyun modunda ise 1.77 GHz'e kadar çıkabilmektedir. Render yapacak arkadaşları yakından ilgilendiren CUDA değeri ki bence mükemmel bir değer olan 5888'lik bir odaca sahip. Bu da özellikle Adobe Premiere gibi render yapan ya da 3D Studio Max gibi ya da AutoCAD gibi uygulamalar ya da mühendislik uygulamalarını kullanan arkadaşları yakından ilgilendiriyor. Bence çok ama çok güzel bir değere sahip. Bellek hızına gelecek olursak 14 Gb per saniye bir bellek hızı var. Arayüz olarak 256 biti kullanmakta. Çözünürlük olarak ise 7680'e 4320 çözünürlüğü desteklemektedir. Hemen arkadaki portlar sizlere zaten söylemiştim. Maksimum ekran desteği 4'ü destekliyor. Yani 4 tane monitöre aynı anda görüntü yapabiliyoruz, gönderebiliyoruz. Yazılım olarak ise Asus GPU, Tvik 2 ve GeForce Game Ready sürücülerini kullanıyor arkadaşlar. Önerilen power supply 750 wattlık bir power supply öneriyormuş. Birazdan power supply'ımızın değerlerine geleceğiz arkadaşlar. Bu hazır sistemde hem işlemcimiz hem anakartımız hem ekran kartımız bence profesyonele yakın bir değerlere sahip. Özellikle fiyatına bakıp da çok olduğunu düşünebilirsiniz. Ancak ufak bir araştırma yapmanızı rica ediyorum. Çünkü bana gelen yorumlardan en büyüğü ise işte abi senin bize tavsiye ettiğin ya da önerdiğin ya da incelemeye tabi tuttuğun hazır sistemlerin fiyatları yüksek olabiliyor deniyor ama parça parça bu bilgisayarın parçalarına yani piyasadan bir bakın arkadaşlar. İnanın bana hak vereceksiniz. Yani tek tek toplamak daha pahalıya geliyor. Özellikle ekran kartı buradaki değeri ise çok güzel bir değere sahip. Anakarta hiçbir şey demiyorum çünkü anakart ise çok profesyonel bir değere sahip. İşlemci ise 5. nesil olan AMD'nin bir işlemcisi ve X olması ise ekstra bir frekans aşıttırma performans değeri çıkartabiliyor karşımıza. RAM'imiz HyperX'in olduğunu söylemiştik arkadaşlar. Özellikle RGB ve soğutucusu olması gayet güzel. Gaming Gen TR'yi öncelikle açmak istedim. Aşağı doğru indiğimiz zaman da yine bütün teknik özellikleri mevcuttur. Eğer ki bu ürünü tek başına bakmak istiyorsanız şu kod üzerinden gitmenizi tavsiye ediyoruz arkadaşlar. Aynı zamanda şu anda resmi sitesinde de sizler de görüyorsunuz. Gayet de şık bir RAM'e sahip ve tabii ki kaliteli bir RAM arıyorsanız böyle de bir RAM bakabilirsiniz. Tabii ki bizim sistemimizde hazır olduğu için ben hemen sizlere hızlı bir şekilde şunlara değinmek istiyorum. Intel'in XMP uyumlu olması, 3733 MHz'e kadar hız ve 128 GB'a kadar kit kapasite seçenekleri mevcutmuş. Tek alırsanız tabii ki ayrıca alabilirsiniz. Bu tabii ki RAM'leri. Bir de aşağı doğru indiğimiz zaman tabii ki Aura Sync ve RGB desteklerinde sizler de görebiliyorsunuz. Şuradaki özelliği sizlere hemen göstermek istiyorum. Çok güzel bir demo sistemi yapmışlar arkadaşlar. Özellikle Solid işte nefes alma şeklinde bir RGB ışıklandırması. Burada bir blank olayını yapmışlar. Kalp atışı yapmışlar arkadaşlar. İşte burada hemen kuyruklu yıldız görebiliyorsunuz. Böyle bir dairesel top şeklinde bir şey var. Geri dönüşüm şeklinde geliyor. Tabii ki burada da geri dönüşümü görüyorsunuz. Şekiller çok güzel. Bir de gökkuşağı da mevcut. RAM'imiz gayet de bence başarılı yapmışlar. Bence güzel yapmışlar. Yani benim sizlere tavsiye edebileceğim tabii ki bu sistemde olduğu için de ekstra tavsiye ettiğimiz ve önerdiğimiz bir RAM. Dileyen arkadaşlar resmi sitesine girip daha fazla değere de buradan ulaşabilmektedirler.
Sıradaki parçamız depolama ürünü Kingston'ın 1 TB'lık. Yanlış duymadınız, tam 1 TB'lık M.2 SSD'si var arkadaşlar. A2000 diye geçmektedir. Hemen resmi sitesine bakacak olur isek arkadaşlar, hemen şu aşağı doğru indiğimiz zaman 1 TB'ı seçtim. NVMe PCI Express 3.0 ve X4'ü desteklemektedir. Burada tabii ki bazı kodlamalar ve tabii ki şifrelemeler mevcuttur. 2200 MB saniye okumaya, 2000 MB da yazmaya kadar bir değeri mevcutmuş. 250.000 ila 220.000 veri giriş parçacığını desteklemektedir. Aynı zamanda 600 terabaytlık bir yaşam değeri mevcut arkadaşlar. Tabii ki güç tüketimleri vesaire de burada da görebilmektesiniz. Bu RAM'imiz gayet de başarılı. Dediğim gibi bu ürüne çok güzel bir şekilde bu RAM'i bence iyi seçim yapmışlar. Sıradaki parçamız, kasamız Asus TUF Gaming GT 301'i kullanmışlar dostlar. Hemen ben resmi sitesinden sizlere göstermek istiyorum. Önünde 3 tane RGB 120 milimetrelik fan görülmekte. Arkadaki ise RGB olmayan bir fan var. Bu da 120 milimetrelik. Aşağı doğru indiğimiz zaman da kasamız gayet de şık duruyor. Zaten bu artık kasalar TUF Gaming serisinde çok sık karşımıza çıkmaktadır ve çok sık da tercih edilmektedir. Aşağı doğru indiğimiz zaman da özellikle bir tane LED kontrol düğmesi koymuşlar. Bizim zaten anakartımızda bir Asus Aura, yani RGB başlık olduğu için bu düğmeyi kullanmamıza hiçbir şekilde gerek yok. Tamamıyla program üzerinden biz istediğimiz şekli, renkleri ya da oyunlarda ya da müziklerdeki sese göre ışıklandırmalarımızı yapabilmekteyiz. Likit bir soğutma kullanmak istiyorsanız 2 tane fan takabiliyoruz. Ön tarafında da 2 tane USB bağlantısı, power, RGB LED kontrolü, power, reset düğmesi ve tabii ki combo bir mikrofon kulaklık jackı da üzerinde gelmektedir. Fan değerleri ise burada sizler de görebiliyorsunuz. Arkaya bir tane, üstte 2 tane, öne dilerseniz 120'lik 3 tane ya da hemen şurada bakın 140'lık 2 tane takabiliyoruz. Radyatör ileride eğer takmak isterseniz tabii ki arkaya bir tane, öne de bir tane 120'lik bir tane ya da 120, 140, 240, 280 ya da 360 milimetrelik radyatörlerde desteği mevcut arkadaşlar. Tam bir oyuncu bir kasası olduğunu sizlere söyleyebiliriz. Kasamızın teknik değerlerine bakalım. Dilersek 4 tane 2.5'luk hard disk, 2 tane 2.5'luk ya da 2 tane 3.5'luk hard disk'te takabiliyoruz. 7 tane genişleme yuvası mevcut. Sizlere bu bağlantıların olduğunu söylemiştim. Bütün radyatör ve fan bağlantılarında sizlere söylemiştim arkadaşlar. Tek kelimeyle mükemmel ötesi bir kasa olduğunu söyleyebiliriz. Dileyen arkadaşlar eğer ki bu bilgisayarı alırlarsa inanın çok ama çok memnun kalacaklar. Yan tarafı temperli cam olduğunu sizler de görebilmektesiniz. Ve en son parçamız ve benim de en çok önem verdiğim Power Supply Corsair'in bir Power Supply kullanıyor. CX650F karşımıza çıkmaktadır. RGB'li ve 650 wattlık artı 80'lik bir bronz bir Power Supply arkadaşlar. Öncelikle bir resmi sitesine girelim. Corsair'in burada fiyat olarak yazıyor vesaire ama biz bunu dikkate almıyoruz. Çünkü bizim zaten fiyatımız Türk lirası olarak geçiyor. Aşağı doğru indiğimiz zaman sizlere öncelikle sıradan bir gelelim. 650 watt olduğunu söylemiştim arkadaşlar. Buradaki fan boyutumuz 140 mm diyor. Ancak burada bir hata var. Çünkü fanımız 120 mm'lik bir RGB fan. Bunun aynısını da zaten Gaming Gentere'den de destekleyebiliriz. Bakın görüyorsunuz 120 milimetrelik. Burada belki bir yanlışlık yapmış olabilirler ama bu bizi herhangi bir şekilde sıkıntıya düşürmemektedir. Korumalara geldiğimiz zaman aşırı voltaj, düşük voltaj, kısa devre, aşırı sıcaklık ve aşırı güç korumalarına sahip olan bu Power Supply'ımız bence çok ama çok güzel bir değere sahip. Artı 80 bronz olması ise %85'lik bir kazanç değerine sahip olduğu anlamına gelmektedir. Gaming Gentere'de baktığımız zaman da aynı değerleri sizler de göreceksiniz arkadaşlar. Buradaki üretici kodundan da dilerseniz arayabilirsiniz. Dostlar eğer ki sizler beni yıllarca idare etsin ve hiçbir şekilde de oyunlarda bir takılma, bir herhangi bir sıkıntı yaratmasın.
ve ileriye dönük de benim önümü açsın istiyorsanız bu sistemi mutlaka değerlendirin. Eğer ki sistem alacaksanız tabii ki. Çünkü bu sistemde dediğim gibi anakartımız ileriye dönük yapılmış bir anakart. Ekran kartına zaten değinmiyorum. Piyasada ekran kartı zaten sıkıntısı halen devam etmektedir. Ona rağmen bu ekran kartı gayet güzel ve tabii ki iyi bir performans sağlayacak. Özellikle CUDA değeri benim de çok hoşuma gitti. Diğer değerlere bakacak olursak tabii ki çok güzel bir değerler. Umarım güzel bir video olmuştur. Hoşunuza gitmiştir. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bir sonraki videomuza görüşmek üzere. Esen kalın.